Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada değerli konuğumuz Master Theta Healing eğitmeni Asya Bilgin Mık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Sağ olun, çok teşekkürler. İlk soruyla başlayacağım. Aslında bir şehir efsanesiyle başlayacağım. Theta Healing bir hipnoz yöntemi mi? Ya da Theta Healing bir tehlikeli bir uygulama mı? Evet, çok güzel soru. Bu çok sorulur bize. Hipnozla ilgili hiçbir işlem yapmıyoruz. Bizler hipnoz uzmanı da değiliz, psikiyatrist değiliz. Tabii ki Theta Healer olan, uygulayıcı olan birçok psikoterapist ve psikiyatr arkadaşlarımız var. Ama biz Theta Healing'i uygularken hipnoz yapmıyoruz. Kişi tamamen bilinçli bir şekilde karşımızda oturur halde olur. Yani bir koltuğa uzanma gibi vesaire bir durumda yoktur. Ve kendisiyle karşılıklı görüşme halinde ilerliyoruz bu seanslarda. Tehlikeli bir yanı da yok. Çünkü zaten kişinin onayı olmadan, kişiye sorduğumuzda yanıtı evet tamam kabul ediyorum gibi bir yanıt almadan herhangi bir çalışma yapamayız. Ve her adımda aslında biz danışanımızdan hep onay alarak ilerliyoruz. Kendisinin onayı dahilinde bu seanslar gerçekleşir. Theta Healing'in zaten temel prensiplerinden biridir kişinin özgür iradesine saygı. Bu çok önem verdiğimiz bir konu. Dolayısıyla onun istemediği hiçbir çalışma yapılamaz. Kişinin bilincinin açık olması lazım. Evet, doğru. Peki Theta Healing nelere faydalıdır? Theta Healing aslında bizi zihinsel olarak, beden sağlığı olarak ve ruh sağlığı olarak bütünsel yaklaşımla her anlamda hayatımızda bize çelme takan, bizi sabote eden, bütün olumsuzluklardan kurtaran, kişiyi dönüştüren, aslında olması gerektiği noktaya getiren ve yaşam planında da tam olarak kendisi olarak bütün potansiyelini kullanmasını sağlayan dönüştürücü bir teknik. Dolayısıyla bütün yaşam alanlarıyla ilgili Theta Healing'den faydalanabiliyoruz. Aslında herkes gelebiliyor değil mi? Mutlaka kendimizde bir sıkıntı mı hissetmemiz gerekiyor gelmek için? Belki ben de hani düşünsel olarak bir problem var, ben farkında değilim. Yine de bir gelip konuşmak istiyorum. Bu şekilde de danışanlarınız oluyor değil mi? Evet oluyor ve hatta konuşurken fark ettiğimiz şeyler oluyor. İşte o yüzden soruyorum. Hani acaba bende var mı diye, hani böyle gidip bir konuşmak gerekir mi diye düşünen izleyicilerimiz için soruyorum. Evet. Bu durumda benim soracağım soru şu olur. Yaşamınızda neyi dönüştürmek istersiniz? Yolunda gittiğinden emin olduğunuz bir şey dahi olsa daha iyisi olabilir her zaman. Hani bu konuda ben örnek veriyorum. Maddi kazancımı daha iyi hale getirmek istiyorum diyenler olur. Ruh eşimi bulmak istiyorum diyenler olur. Bugün iyiyim ama yarın daha iyi nasıl olabilirim Evet gibi. Evet. Dolayısıyla sınırsız bir alan aslında bu. Peki Theta Healing eğitimini herkes alabilir mi? Herkes uygulayabilir mi? Evet, kesinlikle öyle. Bu da en çok aldığımız sorulardan biri. Theta Healing'i uygulayabilmek için, öğrenebilmek için hiç sezgisel gücünüzün çok yoğun olmasına, üçüncü gözünüzün açık olmasına, ya da uçmanıza, kaçmanıza gerek yok. Bunu her insan çok basit ve pratik bir şekilde öğrenip uygulayabilir. Ve zaten bir kere uyguladıktan sonra hayatınızın vazgeçilmezlerinden oluyor. Peki bir de seanstan bahsetsek. Bir Theta Healing seansından neler olur? Evet, tabii. Şimdi danışanımız bize bir konuyla ilgili gelir. Öncelikle zaten en az bir 10 dakika aktif bir sohbet yapıyoruz. Yani hangi konuyla ilgili geldiyse o konuya ilişkin yaşamında neler olup bitiyor? Bu ilk ne zaman başlamış? Ne olmuş onun öncesinde ve sonrasında gibi. Ben çok aktif dinlemeyle aslında sorunu tespit etmeye çalışıyorum. Kişiye tabii ki soru cevapla onaylar alarak böyle mi hissettin, bu şekilde mi oldu gibi. Ve sonra kaynağa ulaşıyoruz. Hangi yaşta ne zaman başladı? Bu bilinçaltında nerede kayıtlı bu tutulan konu? Ve onu orada tabii ki kişinin zihinsel aktivitesi de bizimle konuşma esnasında beta dalgasında yayın yaptığı için düşünen, dikkatini yoğunlaştırmış ve fokuslanmış bir halde bizimle karşı karşıya olduğunda onu biraz daha hem önce alfaya sonra da teta seviyesine bir yavaşlatıyoruz ki orada işte kayda ulaşalım. Yani bu olayın ilk yaşandığı yaşamsal kayda ulaşalım ve orada dönüşümü gerçekleştirelim. Bir seans yaklaşık 25 ila 45 dakika arasında sürer. Konunun derinliğine bağlı olarak. Bazen sadece saniyeler içinde olup biter bu konu.
Yani ilk 20 dakika konuşmayla ve tespitle geçer, 5 dakikada aslında çalışmayı tamamlamış oluruz. Bazen ise daha fazla sayıda kayıt varsa kişide bu konuya ilişkin, o zaman işlem artık biraz daha 45 dakikalara ulaşabilir. Ama daha fazla değil. Peki bu Theta Healing seansları yüz yüze yapılmak zorunda mı? Değil, Ya da hayır. kaç seans gerekiyor? Değil. Benim yurt dışından da çok fazla danışanım var. Biz bunu tabii ki online görüşmelerle yapabiliyoruz. Bazen sadece telefonla hallediyoruz. Ve bu az evvel de bahsettiğim gibi yaklaşık maksimum 45 dakikada tamamlanan seanslar şeklinde olur. Bir seans çoğu zaman yeterlidir. Çünkü biz bilinçli farkındalığı uyandırıyoruz aynı zamanda. Yani ben bunu hayatımda neden sürekli yaşıyorum sorusunun cevabını almış olarak ayrılıyor kişi seanstan. Ben bunu neden yaratıyorum hayatımda? Neden hep aynı kişiler benim çevremde? Neden hep aynı sorunla baş etmek zorunda kalıyorum? Neden hep maddi sıkıntı yaşıyorum? Neden hep depresyona giriyorum gibi. Dolayısıyla burada kişi neyi neden yaşadığını fark ettiğinde yaşamı gerçekten kalıcı olarak dönüşüyor. Siz Tabii farkındalık yaratıyorsunuz aslında. Evet. Sorunu bulup teslim ediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Aynı oluyoruz. Sorunu ortadan kaldırmak danışana kalıyor aslında. Aynen öyle. Bizler kayıtları dönüştürürüz. Kişinin gerçekten istekli olması çok önemlidir bu noktada. Yani kişi gerçekten şifalanmaya istekli mi? Yoksa eğlenmek mi istiyor sadece? Yani bir meditasyon yapıp rahatlamak mı istiyor? Aslında konu bu. Gerçekten şifalanmak isteyen kişi anında şifalanır. Bilhassa ben kanser hastalarıyla çalışırken bunu özellikle söylüyorum. Tabii ki yakınları çok istiyorlar onlar şifalansınlar ve genellikle yakınlar bana ulaşırlar. Ama ben diyorum ki siz tabii ki istiyorsunuz ama kendisi iyileşmek istiyor mu gerçekten? İstekliyse tabii ki. Fark etmek çok güzel. Yani bu hayatımızda yaşadığımız olumsuzluklar kötü bir şans değil aslında. Hiç değil, Geçmişimizde olan kötü kayıtlar diyelim, belki de farkında olmadığımız kayıtlar. Evet. Bunu ortaya çıkarmak sorunu çözmenin en büyük kısmı herhalde. Aynen öyle. Değil mi? Bu tekniğin yaratıcısı sevgili Vayana'nın bence çok kıymetli bir sözü var. Hayatımızdaki her olumsuz şeyi, ister inanın, ister inanmayın, hep iyi bir sebeple yaşıyoruz der. Bize hep bir şey öğretir. Ruhumuz hep bir deneyimden geçer ve bizler yükselişe geçeriz. Peki bunu hangi sebeple yaratıyoruz? O sebebi bulduğumuzda ve o öğretiyi de tamamladığımızda o konu artık hayatımızda olmaz. Peki benim çok merak ettiğim bir şey var. Theta Healing'in ruh sağlığına etkisi nedir? Ruhsal problemlerde genellikle korku en büyük kaynak oluyor. Kaygı. Zaten içinde yaşadığımız dünya çokça kaygılanmamıza sebep olacak bir sürü tetikleyiciyle aslında dolu değil mi? Yani yarınımız ne olacak, önümüzdeki yıl ne olacağız, önümüzdeki 5 yıl ne olacağız, bir sürü sorumuz var aklımızda. Genellikle ruhsal problemlerde bana ulaşan danışanlar korkularla, korku kayıtlarıyla, fobileriyle... Mutsuzlukla ulaşan var mı? Kesinlikle var, çok sayıda. Bunların her biri mutsuzlukla sonuçlanıyor. Ya da şöyle de gelebilir. Bu tekrar eden duygu durumlarından dolayı bir takım bağımlılıklara yönelenler var. İnsan bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı gibi birçok bağımlılık da yine aynı şekilde bu teknikle çözümlenebilir. Yeter ki dediğim gibi her zaman tek konu bir, yaratıcıya inanç lazım danışanda, 2, muhakkak istekli olması lazım. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür Değerli bilgileriniz ederim. için ağzınıza sağlık. Ben Ayağınıza teşekkür ederim. sağlık. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz Master Theta Healing eğitmeni Asya Bilginmik ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.